Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir ağ yapacağız. Farklı dediğim gözü biraz farklı. Yoksa yapış stili hep aynı. Allah Allah. Stili hep aynı. İlk önce şunu göstereyim. Ağımız şöyle gözüküyor. 0.33 kalınlıkta, 60 göz aralığında, 100 metre uzunluğunda ve 100 gözüne bir ağ. Yani 100 gözü ne demek? 6 12 metre derinliği var bu ağın. Bu inci bezi arkadaşlar. Bu fanyası. Şu anda bu elimde kaldığı için bu şekilde. Bunun da derinliği tahminim 40 metre bir şey. Bunu da keseceğiz. Çünkü bize lazım olan derinlik 2,5-3 metre. Onun için bunları keseceğiz. Kesme stilini size göstereceğim birazdan zaten. Bunun derinliği 12 metre. Bize lazım olan 2,5-3 metreydi. Bunu 3'e keseceğiz. Yani 4, 8, 12'ye keseceğiz. 2,5'a bağladığımız zaman 1,5 metre falan torba kalacak. Torba payı. 1,5 metre gidiş, yani balık vurduğu zaman 1,5 metre gittik, 70 santim gittikten sonra, 75 santim gittikten sonra yakalandığını anlayacak. Evet. Bunların uzunlukları 100'er metre. Sadece derinlikleri istediğimizden fazla. Onun için istediğimiz ağrı keseceğiz. Onu da göstereceğim. Bu da kullanacağım mantar. İp mantar 8 numara. İp mantarı zaten ben daha evvel size göstermiştim içinde nasıl bir şey olduğunu. Mantar olduğunu. Bu da ip kurşun. Yani şurada benim eskilerden göstereyim size. Eski benim çıkma ağlarımdan. İp kurşun içi bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde kurşun var. Çıkmış. Mantarın da içinde mantar var. Şurada var bir parça. Nerede o? Kaçırdım herhalde. Şöyle. Bunun da içinde gördüğünüz gibi mantar var. Görüyorsunuz değil mi? Böyle mantar var içinde. Batmıyor. Salması, kullanması da kolay olduğu için ip kurşun, ip mantar tercih ediyorum ben. Ağımızın kalınlığı biraz kalın. 0.33. Yani bu pek göllerde iş yapmaz. Akarsularda ya da çok takıntılı yerlerde iş yapar. Siz göllerde yaparsanız bunu 0.25, 0.23 tarzı kullanırsanız kalınlığı, göz aralığı size kalmış tabi. Balığın cinsinden de tutacağınıza göre değişir. Daha ince ağ kullanmanızı tavsiye ederim. Bu ağda bir özelliği var. Mesela 0.33 kalınlık ama bu ağda ben 75-80 kiloluk balığı hiç hissettirmeden aldığımı da biliyorum açıkçası. Şimdi ben fanyamı uzatayım. Oradan kesmeye başlayayım. Şimdi arkadaşlar fanyanın kesimini yapacağız. Ben fanyayı açtım boydan boya. Gördüğünüz gibi fanya 55 gözün olduğu için uzunluğu bayağı fazla. Ta böyle patateslerin başına kadar gidiyor. Burası da 40 metre vardır herhalde. Daha da çekeyim bakayım. Şöyle. Görüyorsunuz. Bize bu derinlik lazımdır. Bize ne lazımdı dedim ya. 2-3 metre arası. Hadi 2-3 metreyi bırak. 2,75 olsun. Derinlik 2,75 olacağı için göz aralığı da bunu kaçtı. 250'likti. Yani 25 santim. 25 santim ne yapar? 10 tanesi olsa 2,5 metre yapar. O zaman 11. ilmekten kesmemiz gerekiyor. Yani burada ilmeği sayacağız. Bakın. Şurada zaten ilmeklerin gözleri şey var. Başlaması. Değil mi? Tam burada başlaması var. Sonra ilmekler toplu bir yerde duruyor. Bakın burada bir daha duruyor. Onun için ne yapacağız? Elimizi böyle koyacağız. 1 2 Bakın bir ilmek atladım. Buradan 2 dedim. Elinizi hissediyorsunuz zaten. Şöyle sıkın yumruk yapın. Avucunuz içinde. 1 2 atladı. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet, burası bize dahil. Bundan sonraki gözü kesmemiz gerekiyor.
Hemen keseyim ben onu. Yine başlayacağım. Evet, kesmeye başladım. Şu anda gördünüz. Kestim bir tanesini. Kestikten sonra zaten bir parça salya kalıyor. Onu da bu şekilde atarsınız arkadaşlar. Şimdi bu, evet, şurada yere serdim bunu. Evet, bunun uzunluğu şimdi arkadaşlar 100 metre, derinliği 2.75. Bu ağımızın sağ tarafı olacak. Şimdi aynı şekilde bir tane daha keselim sol tarafa. Tekrardan ikinci sıra için başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. 11 burası oldu mu 12'den vuracağız bıçağı arkadaşlar. Biraz ilmekle kayabilir, ona çok dikkat edin. Arkadaşlar fanyamı kestim. Yani ihtiyacım kadar kestim. Daha arttı da. Fanyamı gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2.75 derinliğinde 100 metre uzunluğunda fanya elde ettim. Bu fay ağının sağına gelecek, bu soluna gelecek. Ortasına da birazdan bezi keseceğim, göreceksiniz. Ortada bez gelecek. Altına kurşun, üstüne mantar. Gördüğünüz gibi 2.75 derinliğinde tam 300 metre ağırlık fanya elde ettim. Ha, derinliği ben 4 metre elde etseydim gene kurtarırdı. Çünkü hemen hemen 20 göz kadar fanyam gene arttı. Çünkü bu fanyanın topu 55 gözlü arkadaşlar. Bakın yani 27 göz var, 55 göz var. Bunlar fanyalar için geçerli. Ağlar için 50 gözüne 100 gözüne derler. 50 gözüne derinlik derse derinliği ağının gözü kadardır. 100 gözüne derse derinliği ağının gözünün 2 ile çarpımıdır. Yani bu 60. 60'lık bu. Eğer bu 50 gözüne olsaydı derinlik 6 metre olacaktı. Ama 100 gözüne olduğu için bunun derinliği tam 12 metre. Bunu ben şimdi 4'er metre 3 parça keseceğim. Buraya göre ne olacak o zaman? Tam 300 metre ağ elde etmiş olacağım. Böyle parça parça sizlere de anlatacağım arkadaşlar. Hem uygulamalı, hem yapmalı, hem anlatımlı. İnşallah sizler becerirsiniz. İlk ağızdan biraz sıkıntı çekerseniz acemilik olur ama emin olun ilk ağza karışıyor. Sonraya doğru ortaya çıkıyor eser. Daha evvelden size kesimini gösterdiğim sazan ağasının yapımını göstereceğim şimdi. Şu anda fanyasının sağ fanyayı buraya böyle açtım. Evet. Şimdi bezi. Bez biliyorsunuz ortadan geliyor. Evet. Bakın elimden sala sala gidiyorum, böyle açıyorum. Biraz 6-7 metre bir şey. Evet. Biraz da bolluk verdim. Evet işte. Sonra tekrardan buradan bağlıyorum ki evet, onu da şöyle yukarı bir atayım. Şimdi sol fanyayı da çekeyim. Sol fanyayı da biraz salayım ki bunlar da benim arkadaşlar. Yeni yapmış. Allah'ım yarabbim ya. Evet, ne yapmıştık arkadaşlar? Biz sazan ağasını biz 60'lık yapıyorduk. 60'lık göz aralığına
Yani şu 60'lık göz aralığına efendime söyleyeyim 240'lık fanya koyuyorduk. Normalde 300'lük de elimde benim kalmıştı bu fanya, ziyan olmasın diye şey yaptım. Buradan evet, sazan ağının yapımına devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar, benim ağın gözleri 60'tı. 60'lık sazan ağasının fanyalı yaptığım için 240'ta fanya koydum. Onun için buradan 1-2 göz alıyorum. 60-60-120 yaptı. 12 santim. Daha evvelden 12 santim işaretlemiştim ben buraya. Görüyorsunuz mekikte. Şöyle 12 santim işaretlemiştim. Buraya 12 santime bağlıyorum. Şimdi tekrardan 2 göz aldım. 12 6 12 santim yaptı. Bu sefer ama ne var? Bu göze 24'lük bir tane fanya ekledim. Tekrardan gösteriyorum. 1-2 göz 60-60-120 120 santime kadar çırpağı işarete getirdim. Ve düğümümü attım. Tekrardan 2 göz alıyorum. Ondan sonracıma bir buradan, bir de buradan aldım 24'lük fanyayı 12 santime bağlıyorum. Ne oldu şimdi? 12 burada, 12 burada, 24. Fanya kaçlıkta 24. 4 tane de 60'lık vardı. O da 24. Tam oturmuş oluyor arkadaşlar. Tekrardan şöyle göstereyim. 1-2 göz aldım. Mekik üzerindeki çizgiyi 12 santim çizgisine getirdim. Şu elimi genelde buradan çekmiyorum ben, şu iki elimi, ki küpe payı biraz dar olsun. Buradan 1-2 tane aldım. Soldan bir fanya aldım. Sağdan bir fanya aldım. Ondan sonra elimi buraya koyuyorum. Şunu göstereyim size. Şöyle arkadaşlar, bakın. Bu tarafa atıyorum. Aradan geçiriyorum. Bu geçici düğüm, böyle oynar. Niye? Çünkü mesafeyi 12 santim ayarlamam için oynaması gerekiyor. 12 santim çizgisine getirdim ve sıktım. Tabii ki parmağım da burada. Bu iki parmak çok önemli çünkü hepsi aynı boyda gidecek bir daha. Gerçek düğüm atıyorum. Evet. Arkadaşlar, bu sazan ağası. Göz aralığı 60. Derinlik 3 metre. Fanyalı. Uzunluğu da 50 metre. Bu göze, küpeye fanya koymadığım için diğer göze fanya koyuyorum. Yani 12,5 santim fanyasız, 12 santim, pardon, 12 santim fanyasız, 12 santim fanyalı küpe yapıyoruz. Şimdi buraya fanya koyduğum için buraya fanya koymayacağım. O zaman ne oluyor? 24 santimde bir fanya küpesi koymuş oluyorsun. Fanya koymuş oluyorsun. 12 santim 2 tane boş. 12 santimde 2 tane
dolu bez gözü var. Bunun güzel tarafı başlamasıyla bitişine kadar hep aynı gitmeniz gerekiyor. Ve mutlaka arkadaşlar ağ yaparken malzemeniz hazır olduğu zaman mutlaka ama mutlaka kurşun yakadan başlayın. Çünkü niye? Kurşun yaka 50 metre ölçüyorsun. Efendime söyleyeyim, bir daha kurşun yakadan devam ediyorsun. 51 metre kurşun yaka olması lazım. 50 santim kenardan boşluk bırakmanız için. Eğer mantardan başlarsanız ip mantar biraz sünüyor, uzuyor yani. O zaman 55-60 metre falan oluyor. Yani mantarı kesmek daha cazip. Ama kurşunu kesemiyorsun. Yani kestiğin zaman birleştirilmesi bir daha sıkıntı oluyor. Ve de kilosu olmuş. İp kurşunun kilosu 200 liraya dayanmış. Onun için 50 metre kurşunu ölçün bir yerden. Metre yardımıyla ölçüp 50 metreye bağlayın. Neden? Bu ağın toplam uzunluğu 100 metre arkadaşlar. Fayanın da uzunluğu 100 metre. Mantarın da uzunluğu 100 metre. Ağın da kurşunun da uzunluğu 100 metre. Bunun anlayabilmek için en güzeli 50 metre bir kurşun kesersin ve kurşun yakadan yapmaya başlarsın. 50 metre bittiği zaman geri kalan kısmı yani fanyayı ve mantarı efendime söyleyeyim bezi kesebilirsin 50 metreye. Ondan sonra sizin elinizde tekrardan bir 50 metre şey kalacak. Malzeme kalacak. Onda diğer artan malzeme kullanabilirsiniz. Normalde 60 göz aralığındaki ağlara ben 300'lük falan kullanıyorum da 300 göz aralığındaki fanları kullanıyorum. Ama bu elimde kalmış benim. Onun için ziyan etmeyeyim dedim, kullanmak istedim. Şimdi görüyorsunuz biz 2 küpede bir fanya koyuyoruz. Eğer ki siz fanyasız ağ yapmak istiyorsanız bu şeyde hiç gerek kalmazdı. Fanyalara gerek kalmaz. Direkt bağlayacaksınız o zaman. Ama ne önemli olan gene bu mesafeye bağlayacaksınız. Yani 60'lıksa bir göze 2 göz koyacaksanız 12 santim. 70'likse bir göze 14 2 göz koyacaksınız. Bir küpeye 2 göz koyacaksınız. O zaman 14 santime bağlamanız lazım. Ama yandan torba vereyim diyorsanız o zaman ne oluyor? 60'lık bir göze 3 küpe koyarsın. Yani bir küpeye 3 göz koyarsın. Ve 15 santime falan bağlarsın. 6, 12, 18, 3 santim yandan torba vermiş olursun. Bunlar daha randımanlı balık tutabilirsiniz. Çünkü torbası yandan oluyor. Ama fayansız ağlar malumunuz bir sezon falan dayanır. Fanyalı ağlarda aşağıdan alttan torba veriyorsun. Ve dayanım süreleri daha uzun sürüyor. Yani 2 sene, 3 sene rahatla kullanabilirsiniz. Ve kullanmazsanız ömür boyu garantisi de var. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. En sona geldiğimiz zaman ben size kesmesini de göstereceğim. Yani kesmesini derken 100 metre ya. 50 metreden ayırmasını da göstereceğim. Ondan sonra mantar kısmına başlayacağız. Nasip olursa. Ben şimdi kamerayı şunda bağlayıp kamerayı indireyim. Evet. Şöyle bırakayım. Kamerayı indireyim. Onu size bağlamasını daha evvelden göstermiştim diğer videolarda ama daha net olsun diye şimdi bunu yapıyorum. 2 göz alıyorum. 60, 60, 120. Sonra bir tane fanya aldım burada. Sol taraftaki fanyayı. Sonra sağ taraftaki fanyayı alıyorum. Fanyalar 240'lık. Fanyayı da aldım. Ondan sonra bakın dikkat edin. Bakın nasıl yapıyorum. Bakın böyle yapıp buradan geçiriyorum. Bu numaradan düğüm oluyor. Şöyle. Bakın oynar bu.
sahte diyor. Ondan sonra mekiğimi işaretlemiş olduğum 12 santime getiriyorum ve üstüne basıyorum elimle. Sonra dıştan bir tane, içten bir tane. Toplam 3 düğüm olmuş oldu. Bakın bu gözde fanya var. Şimdi bu gözde fanya koymuyorum. 2 göz aldım. Evet. Ne oldu? 12, 12, 24. Kaç göz koydum? 2 göz buraya koydum. 2 göz buraya, 4 göz koydum. 6 kere 4, 24. Fanya karşılıkta 24. Bir tane fanya koydum. Yani 24'e 4 tane 60 milim ebatında göz koymuş oldum. Aynen şekilde böyle. Bakın bu elimle buraya tutuyorum. Tutarım. Ondan sonra bunu atıyorum bu tarafa. Altından alıyorum. Bu numara diyor. İleri geri oynar bu bakın. Oynaması önemli. Niye? Çünkü çizgiye getireceğim. Çizgiye geldi. Şöyle tırnağıma basıyorum. Çektiğim zaman şu iki elimin altına oturdu. Oturunca elimle üstüne basıyorum hafiften. Sonra devam. 1, 2. Buraya fanya koyduğum için buraya fanya koymuyorum. 2 göz aldım. Gene 12 santim. Evet devam ediyorum aynı şekilde. 2 aldım. Yaparken biraz böyle hatalar olabilir. Hata yapmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Düzeltilir. Ayrıca ufak ufak hataları kaldırır bu ağ. En son ortaya çıkar zaten yaptığınız hata. Düzeltebilirsiniz. Onun için öyle çok da ehvam yapmayın. Ay olmadı, ay sıkıldım filan. Yavaş yavaş. Eğer öyle geniş boş bir yer varsa hayvanatın girmediği yani kedi köpek gibi orada bir miktarı başlayın. Yapın. Sıkıldınız mı bırakın bir daha gelin yapın. En son eseriniz ortaya çıktığı zaman çok daha mutlu olacaksınız. Yani usta biri 2 günde bitiriyorsa siz 1 hafta bitirin, 10 günde bitirin. Evet. Güneş ışığı gittiği için pek lamba ışığında misina parlıyor, pek göremiyorsunuz neyin ne olduğunu. Bir, iki. Size tekrar gösterme zorunluluğunu hissettim kendimde. Bazı videolarımda kamera açısı pek uygun olmuyor. Elim gözüküyor. Yaptığım işlem gözükmüyor. Kimilerinde işlem gözüküyor, elim gözükmüyor. Evet arkadaşlar, size daha önceden ağ yapımında mantar yakayı gösterdim. Sadece kurşun yakayı gösterdim. Mantar yakayı göstermemiştim. Şimdi mantar yakayı göstereyim size istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi mantar yakayı açtım. Biraz başladım yaptım. Ben de devam ediyor. Eğer siz ağınızı yaparken ip mantar yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Birincisi ipimizi çok gergin bir şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın ipi çok gergin bir şekilde bağlıyoruz. Ama mantarı biraz gevşek bağlamanızda fayda var. Ben karşıdan karşıya sabitledim.
Mantarı gevşek bağlayın. Eğer mantarı da gelerseniz o zaman sizin 50 metre mantarın boyu 200 metreye kadar çıkar. Germeyeceksiniz yani. Gevşek bırakacaksınız. Şöyle de görün bakın nasıl hemen hemen bir karış mantar gevşek. Gördüğünüz gibi böyle geliyor yay şeklinde. Aynı kurşun yakaya bağladığımız şekilde arkadaşlar. Gene iki göz 60 aldık. Bir tane fanya soldan, bir tane fanya sağdan alıyoruz. Ondan sonra 12,5 santime denkliyoruz. İşaretimizi getirdik ve sıkıyoruz. Buraya fanya koyduğumuz için şu göze fanya koymuyorum. Evet. Şöyle bir tane sahte düğüm. Sonra çizgiye getirdik. Şimdi ikinci gerçek düğüm ve sıktık. 3. 2 göz alıyoruz. Buradan ve buradan. Bir sağdan fanya, bir soldan fanya. Bakın bunu ben size çok güzel bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde yapıyorum. Aradan geçirdim. Bu arkadaşlar bu sahte düğüm. Kokiden düğüm yani. Sonra çizgiye ölçüme getirdim. 12 santime. Tam hizaya geldi. Şurada gördüğünüz. Elimle bastım üstüne. Sonra sıktım. Evet. Görüyorsunuz. Bir daha kontrasını yaptım. Ya ben ağ yapımını daha evvel birkaç video daha yaptım ama her seferinde bir şeyler unutuyorum. Siz bir videoya bakıp da hemen sıkılmayın, karar vermeyin. Birkaç video izlerseniz benim unuttuğum ya da gösteremediğim bazı kısımları diğer videolardan da yapabilirsiniz. Çıkartabilirsiniz. Ama diyorum ya hata yapmaktan korkmayın. İlk ağızdan biraz sıkıntılı olabilir ama iş bittikten sonra ortaya güzel bir eser çıkıyor. Ondan sonra düz bir yere açarsınız ağınızı, bakarsınız. Hata yaptığınız yerleri düzeltme imkanınız oluyor arkadaşlar. Yani bu tür ağlar fazlalığı kaldırır. Sadece eksiklikte biraz sıkıntı yapar. Yani bir yerde göz kopmuştur, patlamıştır böyle. O zaman bir sıkıntı yapabilir. Ama bir yere 2 tane göz koydun ya da 2 koyacağın yere 3 tane koydun. O sıkıntı yapmaz. Yani onu düzeltme imkanınız var. Göz patlasa bile onu düzeltebilirsiniz. İleride açıp tespit ettiğiniz zaman sıkıntılı yeri hemen patlayan yere hemen onarımını yaparsınız. Tamirini yaparsınız yani. Bu İzmir'den bir arkadaşın siparişi arkadaşlar. Oraya gidecek. İp kurşun, ip mantar. Ha diyeceksiniz ki abi bu mantarın yanındaki mavi ip de neyin nesi? Şimdi ağayı suya attığınız zaman haliyle bir tarafından çekiyorsunuz arkadaşlar. Çektiğiniz zaman bu sünger. Bu böyle sünüyor bakın. Şurada 15 santimde hemen hemen 1-1,5 santim sünüyor. 100 metrede yapacak bu 2 metre, 3 metre. Ve kopacaktır da. Zayıf çünkü. Bunu engellemek için ben yanlarına 2 numara, 3 numara ip geçiyorum. Ha bu bir ekstradan bir 200 lira kadar bir maliyet fark ettiriyor ama ağın ömrünü çok çok uzatıyor. Bazı arkadaşlar aynı şekilde kurşun yakayı da yapmamı istiyorlar. Kurşun yakaya gerek yok. Yani kurşun tarafına gerek yok. Ama isteyen olsa yapılır. Kurşun tarafa yapıldığı zaman ağın kurşunun batırma gücü bitiyor, azalıyor. Yani kurşun yakaya bu mavi ipten koyduğunuz zaman sonuçta naylon. Su üstünde yüzen bir materyal. Bundan koyduğunuz zaman o zaman ya kurşunu araştırmanız gerekir
Ya da şu şeyi 10 numara bu. Bunu 8 numaraya ya da 6 numaraya tutmanız gerekir. Çünkü bunda 5 kilo kurşun var. Bu mavi ipi koyduğunuz zaman, kurşun yakadan bahsediyorum. 5 kilo kurşunun ağırlığı 4 kilo düşüyor. Yani batırma gücünü şey alıyor. Mavi ip alıyor. 1 kilosunun üzerine alıyor. Çoğu kişi orada hata yapıyor. Bu sefer diyor ki abi diyor 5 kilo kurşun koydun diyor. Bu ip ağa batmıyor. Bir bakıyorum hem ağın üzerinde bu mavi ipten var. Çünkü kaldırıyor. Hem de altta bu mavi ipten var. Kurşun yakada bu mavi ipten var. O da kaldırıyor. O zaman ne oluyor? Kurşunun batırma gücü mavi ipten üzerine gidiyor. Bu nedenle ben pek kurşun yakaya mavi ipten koymasını tavsiye etmiyorum. Koyarsanız da o zaman koyduğunuz 5 kilo kurşunu 7 kiloya çıkartmanızı tavsiye ederim. Birçok bölgede de su üstü avcılığı yapılıyor. Su üstü avcılığında efendime söyleyeyim şey gerekmez. Ağının batmasına gerek olmaz. Yani 5 metre 10 metre derinlik yaparsın. Ağ dibe oturmaz. Mantarlar yukarıda görürsünüz. Kefal, levrek, turna avlarında su üstü avcılığı meşhurdur. Ama yayın, sazan tarzı dip balığı avlarında dibe batan ağ gerekir arkadaşlar. Dip ağası gerekir. Onun için de bu kurşun olayı çok önemlidir. Ben elimden geldiği kadar izah etmeye çalışıyorum. Yaptıkça sizlere yayınlıyorum. Şu aralar sazan ağası meşhur olduğu için sazan ağası yapıyorum. Onların videolarını yapıyorum. Yarın bir gün yayın ağları yaparız. 80, 90, 100'lükler yaparız. Onların yayınlarını yaparım. Ama istediği kadar gözler farklı olsun. İstediği kadar kurşun ağırlıkları farklı olsun. Efendime söyleyeyim. İstediği kadar mantar yapısı farklı olsun. İp mantar, efendim yumurta mantar. Ne olsa olsun sistem hep aynı arkadaşlar. Sistem hep aynı. 60, 120'yi koyduk. Kaça bağladık? 12 santime bağladık. 6, 12,5, 12 santime bağladık. Ondan sonra bir daha 60, 120. 120, 120, 240. Ne yaptık? Bir tane sol taraftan 240'lık fanya. Sağ taraftan bir tane 240'lık fanya. Evet, 240'ın içinde 2 tane fanya, 4 tane de ağ bezi var. Hepsinin toplamı 240. İsterseniz bunu 60, 120'yi yani 12 santimi 15'e de bağlayabilirsin. Ama o zaman ağının gözleri şu şekilde gördüğünüz gibi dört köşe durmaz arkadaşlar. Böyle açık durur. Ve şu ağın derinliği şu anda bezin derinliği 4 metre. O şekilde geldiğiniz zaman derinlik 3 metreye falan düşer. 3 metreye düşer ama mesafede 100 metrelik ağda mesafesi 150 metreye çıkar. İşte bazı ticari amaçlı yapan arkadaşlar bu şekilde şeyler yapıyor. Ağlar yapıyor. Ne yazık ki o ağlara biz kör ağ diyoruz. Yani ağının gözü su içinde tam 4 köşe bir şekilde açılması gerekiyor ki balık bunu görmesin. Şu anda bu ağın derinliği 2,5-3 metre civarı. 2,5 metre. 2,75 demiştik herhalde. 2,5 metre. Ama içindeki bezin derinliği 4 metre arkadaşlar. Yani 1,5 metre torba kalıyor. Bu ne demektir? Yani balık 1,5 bu ağaya girdikten sonra 1,5 metre gittikten sonra ama bir de dönüşü var düzeltiyorum. Ağaya vurup 75 santim gittikten sonra yakalandığını anlıyor. Bu ne demek? 75 santim uzunluğundan daha küçük tüm balıkları yakalar. Giriyor 75 santim gidiyor yakalandığını anlıyor. Geri dönmeye çalışıyor. Daha çok ağaya dolaştırıyor kendini.
Yani ağda balığı bu iç bez yakalıyor arkadaşlar. Torbası yakalar. Diyeceksiniz ki o zaman fanya ne işe yarıyor? İşte fanya ileri doğru giden balık burada ileri doğru gidiyor ya. Bu ileri doğru giden balığın boğazını büzüyor. Yani torbasını büzüyor. Ayrıca derinliği ayarlıyor. Ağın derinliğini ayarlıyor. Torba derinliğini ayarlıyor. Genelde ağların iç gözleri, ufak olan gözleri ne kadar ince ise fanyalar o kadar kalın olmak zorunda. Çünkü fanyalar balığı boğazını sıkan, yani balığı sıkıştıran şeyler. Biz iç gözlüğü 0.23, 0.25 yapsak da fanyalar 0.28, 0.30, 0.40 öyle olmak zorunda. Çünkü büyük olduğu için, çok geniş olduğu için balık bunu pek görmüyor. Ama ufak gözü görebiliyor. O zaman da ne yapıyor? Geri vites yapıyor, geri dönüyor. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Zaten bitmek üzere. Birazdan alt tarafa geçeceğim. Orada yine devam ederiz. Evet arkadaş, şimdi diğer önemli bir konuya geldik. Biliyorsunuz bizim ağımızın boyu 100 metreydi. Biz 50 metresini yaptık. Geri kalan 50 metreyi nasıl yapacağız? Nasıl keseceğiz? Evet, burada ağımız bitti. Çünkü ipimizin uzunluğu, mantarımız uzun 50 metre olduğu için burada bitti. Yarım metre, 1 metre kadar da pay bıraktım. Burada önemli nokta şu. Keseceğimiz kısmı daha sonra bulabilmek için bir parça ip bağlayın. Zaten neydi? Bizim yukarıdan aşağıya 10 ilmekti. Hatta 11 ilmekti yanılmıyorsam. 10 ilmek 2,5 yapıyordu çünkü. 11 ilmekti. Yani ne yapıyor bu? 6 göz yapıyor. Şöyle göz halinde. İlmek olarak 11 ama yarısı 5,5 göz. Ben buraya işaretimi koydum. Daha sonra bulabilmek için. Evet. Buradan çektiğin zaman zaten kendisi geliyor. Gördüğünüz gibi. Buradan çektim. Bakın burada bir göz kaldı. Gördüğünüz mü? Aynı şekilde burada bir göz var. O zaman bunu alacağım buradan. 2. Evet. Buraya geldi. Bakın burada bir göz içeride. 3. 4. Çekince zaten gergin olan bir de aşağıda olan var. Aşağıda olan alacaksınız. 5 ve 5,5. Bakın burada bitti. 5,5 göz. Toplamda ne yapıyor arkadaşlar? 11 ilmek yapıyor. Biz keserken de 11 ilmek kesmiştik, hatırlarsınız. Ve ucunu bulabilmek için bir de işaret koydum. Burada. Şöyle bir daha bağlayayım da sıkıntı yapmasın. Ondan sonra sol taraftaki fanyamızın işi bitti. Evet. Şimdi beze geçelim. Bez de aynı şekilde arkadaşlar, bakın. Buradan böyle aşağı ineceğiz. Biz bu ağayı 4'e böldüğümüz için 4 metre derinlik var. Ne yapıyor? Burada tam 33 tane göz olması gerekiyor. Keseceğimiz nokta burası. Evet, şuraya daha sonra bulabileceğimiz şekilde ilmeğimizi atalım. Bıçağımızı alalım elimize. Evet, bakın burada 33 tane olması gerekiyor. 1. Bakın çektiğim zaman ne oldu? Kendini gösterdi. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bakın burası çok önemli. Yan gitme ihtimali çok yüksek çünkü çok düzgün kesmeniz lazım. Gerileni bakın, bu gerildi, bir tane aşağı doğru onu keseceksiniz. 10. 11.